Havaların soğumasıyla Temu üzerinden ucuz yollu ısıtmalı bir yelek satın aldım. Sonra iş ciddiye bindi. Öyle olunca Shima'nın Powerheat model ısıtmalı yeleğini de aldım. Hangisi gerçekten ısıtıyor? Kaç amper güç çekiyor? Hangi powerbank ne kadar süre dayanıyor? Bugün sadece lafta değil, ölçerek bu sorulara cevap bulacağız. Görünüş ve beden uyumu, çalışma performans testleri, kaç amper güç çektiği, ısı performansı, motosiklet USB bağlantısı pratikliği ve kullanım kolaylığı. Bu videoda tüm verileri objektif bir şekilde göstereceğim. Temu yelekte kullanılan kumaş ne yazık ki çok hışırtılı ve ince bir kumaş. Kalıbı ne yazık ki standart değil. Fermuarı akıcı değil. Yani sürekli fermuar takılıyor. Tek elle fermuarını kapatamıyorsunuz. Shima'yı ilk giydiğiniz anda zaten kalite tamamen kendisini belli ediyor. Dikişleri, kesimi, oturması, kalıp yapısı gayet güzel. Ayrıca bu kenarlarında düşünülmüş polarları, yumuşak olan kısımları ve montun genel katmanının ince olması gayet güzel. Fermuarı tek elle kapatabiliyorum. Tek elle açabiliyorum. Bu ürünün bir artısı daha var. Bu artısı da ürünün rüzgar geçirmez olması. Bu ürün rüzgar geçiriyor içerisine. Bir yandan ısıtmaya çalışıyor, bir yandan rüzgar geçiyor. Soğuk hava geliyor. Bu üründe içeriye rüzgar almıyor. Böylece içerideki sıcak hava içeride güzel bir şekilde muhafaza ediliyor. 2 tane motosiklet montumu getirdim. Genelde kış aylarında bunları kullanıyorum. Bir tanesi Beric Fate 2.0. Diğeri de Alpinstars Andes Tourer montum. Şu anda boğazıma bir polyester sarılmış hissediyorum. Kaşıntı yapıyor. Gerçekten balaklava kullanmak kesinlikle gerekiyor. Bu boyun kısmı, bu Temu ürününki çok kalın, çok kaba. Ama şu şekilde kullanırken şöyle hafif açıp şurada hemen şöyle motosikletin aynasından bakarak açıp kapatabiliyoruz. Montun da altına çıkıyor. Zaten kalıp söylemiştim. Ben medium beden giyiyorum. Bu giydiğim üzerime medium değil. Yani etiket olarak medium söylüyor ama bu kesinlikle medium değil. Yani large X large civarında bir şey bu ürün. Aynı his bunda da var. Boğaz, o montun naylon kısmı boğaza yapışıyor. Zaten bu açtığınız zaman da terletiyor ve gerçekten bu boyun kısmında çok fazla böyle yapışıyor, kaşındırıyor. Bir yerden sonra sakalınız da uzunsa özellikle şu alt kısımlarda sizi gıdıklıyor. Çok güzel oturdu. Ürün zaten ince. Üzerinize anında oturuyor. Montun altında böyle hem bir hışırtı hem bir kalın bir yapı olmadığı için çok da rahat montla birlikte kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi mesela bu ürün bu montun altına çıkmıyor. Pantolon kısmında görünmüyor. Yani burada bir şişkinlik olmuyor. Bu gerçekten çok kötü bir görüntü oluyor montu giydiğiniz zaman. Şu anda tamamen montun içinde. Mont az önceki Temu'dan aldığım yeleği giydiğim gibi şişkin değil. İçerisinde daha rahat hareket edebiliyorum. Yalnız bunda bir şey fark etmişsinizdir. Temu'daki üründe montumu şöyle yapıp şuradan hemen ayarlayabiliyordum. Shima'da böyle bir şey yok. Burada aşağıdan ayarlıyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Motosiklette gidiyorsanız kafanızda kaskınız varsa eğildiğiniz zaman zaten göğsünüzü göremiyorsunuz çeneden dolayı. Ama montu tamamen açtığınızda Shima'nın tuşunu görebiliyorsunuz. Onun için mi buraya aşağıya koymuşlar yoksa mekanizma aşağıda dolayı mı hiçbir fikrim yok. Ama eğer kaskla kullanılırken daha rahat bir şekilde görülüp açılsın diye hangi modda olduğu görünsün diye yaptılarsa çok güzel bir özellik. Bunda da gerçekten ürün hani likralı ve vücudunuza yapıştığı için öyle bir hışırtı. Alttan bakın o diğeri de mi çıkıyordu, bu çıkmıyor. Hani gayet montun içerisinde kullandığınız bir yelek. Şimdi iki ürünün de ısı performansına bakacağız. Temu'nun fabrika verileri kırmızı modunda 55 derece, beyaz modunda 45 derece, mavi modunda da 35 derece verdiğini söylüyor. Shima'nın fabrika verileri kırmızı modunda 53 derece, mavi modunda 48 derece, yeşil modunda 43 derece, enerji verimliliği modunda 38 derece. Yani bir ateşiniz falan çıkarsa bunun enerji verimliliği modunu geçebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. İki ürün de kırmızı modunda çalışmaya başladı. 5. dakikada Shima 40'lara geldi. Burada daha en fazla 26-27 derece gördüm. 55 derece görecekler mi? Onu çok merak ediyorum.
45'e geldi kendisi. Bu galiba bu 53'e gelecek gibi görünüyor. Ama bunun ben 55 derece olacağına şu an inanmıyorum. 15. dakikada birazcık ısınmalar başladı artık. 33 derece. Gördüğüm maksimum 33. Şurada da bir sıcaklık var. Buraya da bakalım. Şurada bir de boyunda bir sıcaklık var. Orası da 36 derece. En fazla bunda bu boyun ısınıyor. Şurası ısınıyor nedense. Shima'nın şurada. Bakın zaten şurada belli oluyor. Şurası ısınma olduğu yer. Şurası ve şurası. En fazla 46.2 görebildik. 44.7, 44.8. USB test cihazımızı bağladık. Powerbank'imiz burada. Her modunda ne kadar akım çektiğine bakacağız. Şimdi USB test cihazımızı Powerbank'imize bağlayalım. Ürün ilk başta açılacak. Şunu mavi modunu alalım. Şimdiye kadar en düşük gördüğüm 0.8 amper. En yüksek gördüğümde 1.4 amper oldu. 5 dakikada yaklaşık 120 miliamperde bir kayıp oldu Powerbank'te. Modumu medium'a aldım. Resetledim. Bakalım 5. dakikadaki tüketimimiz ne olacak? Yani 1.4 amperle 2 amper arasında gitti geldi bu modda toplamda tüketim. 5. dakikada da toplamda ne tükettiğimizi söyleyeceğim size. Toplamda 138 miliamper gibi bir tüketimimiz oldu 5 dakikada. En yükseğe alıyoruz. Cihazı sıfırladık. 2.3 amper çekiyor. 2.3 amper sabit bir şekilde çekiyor. Yani low ve medium modunda sürekli çektiği akım değişiyordu ama tam güç, tam kapasite çalışırken 2.3 amperle çalışıyor gibi görünüyor. 180 miliamper de tüketimimiz oldu. En kuvvetli modunda 5 dakikada 180 miliamper tüketimi var bu ürünün. Şimdi ilk olarak Shima'nın bu beyaz renk olduğu Energy Saving modunu deneyeceğiz. Sıfırlıyoruz ve kronometre başlatıyoruz. 5. dakikada toplamda tüketimini de burada görmüş olacağız. 5 dakikada 44 miliamper kullandı. Yeşil modu olan Low modunda bakalım 5 dakikada ne kadar tüketim yapacağız. 5. dakikada bakalım ne olacak. 51, 52. 52 miliamper gördük tüketimimizi. Yani miliamper saat bu. Bu arada 52 miliamper saat bir tüketimimiz oluyor 5 dakikada bu modda. En fazla gördüğümüz yer 1.42-44 amperlerde ama bu modda da aynı şekilde bu değerleri görüyor ve kapatıyor. Tekrar aynı değerlere çıkıyor. Yani devre belli bir şeye geldiği zaman kendisini açıyor ve kapatıyor. Bu şekilde de muhtemelen zaten enerji verimliliği sağlıyor ürün. Ürünü medium moduna alıyorum. Mavi. Aslında ama mavi yanmıyor bu. Böyle daha çok bir mora kaçıyor. Resetliyorum ve başlatıyorum 5 dakikamı. Medium modunda. 5. dakikada 89 miliamper saatlik bir tüketimimiz var. Şimdi en güçlü modumuzda çalıştıracağız. Kırmızı modumuz. Resetledim ve başlattım. 5 dakika testimiz dolmak üzere. 5. dakikadaki tüketimimiz 120 miliamper saat. Bu da gene ara ara kendisini kapattı. Ama 1.44 amper civarında bir akım çekiyor. Çok acayip bir test oldu. Yani o kadar acayip bir test oldu ki şimdi Temu ürünü yaklaşık 2.34 amper güç çekiyor ve çok fazla enerji harcıyor. Shima'ya baktığım zaman en fazla gördüğüm değer 1.44 amper. Temu'nun en düşük modunda 5 dakikada yaptığı tüketim 120 miliamper saat. Shima'nın en kuvvetli modunda 5 dakikada tükettiği
120 miliamper saat. Yani bunun low kademesiyle bunun high kademesi 5 dakikada aynı enerjiyi tüketiyor. Hangi powerbank ile ne kadar kullanabilirimin hesaplamasını da birazdan size göstereceğim. Uzun seyahat yapacak kişiler genellikle hangi powerbank ne kadar süre bana dayanır diye düşünmek istemezler. Ben de onlardan birisiyim. Böyle seyahatler yapacağım zaman doğrudan bir tane dişi erkek USB uzatma kablosunu motosikletimin USB'sine bağlıyorum. Montumun USB'sini buna bağlıyorum ve artık motosikletimi çalıştırdığım zaman montum da benimle birlikte yol boyunca çalışabiliyor. Hiçbir enerji sıkıntısı yaşamıyorum. Yalnız bu kabloların özellikle bu şekilde dişi erkek geçtiği yerler su geçirir. Yağışlı havalarda kesinlikle kullanmayın. Ama illa kullanacağım diyorsanız buraya su gelmemesi için elinizden geleni yapın. İster bantlayın, ister hani poşete koyun, bantlayın, tamamen kapatın ya da montunuzun altına alın. Ama bir şekilde buraya su gelmesin. Bunun için de tavsiyem bunun uzun metrajlı olanlarını alabilirsiniz. Yaklaşık 2 metre olanları da var. Alın, kapatın, kapağı kapatın. 2 metre uzun bir seviye zaten. Bu jack'ın olduğu kısmı içeriye atın. Rulo yapıp kapatın. Buradan hiçbir yerden ıslanmaz. Bakın şimdi motosikleti açalım. Açtığımız gibi de zaten enerji gelecek. Yelek çalışmaya başlayacak. Motoru açtık ve artık yeleğimde kırmızı high modunda ısıtma yapmaya başladı. Yani motosiklet kullandığım süre boyunca bunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bu montu günlük kullanımda da kullanabilirsiniz. Tişörtün, trikonun veya bir gömleğin üzerine gayet güzel, rahat bir şekilde oluyor. Hafiften böyle kapitoneli yapısı falan da çok şık duruyor. Temu ürünün cebine böyle elinizi attığınız zaman hışır 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 bir hani plastik böyle buzdolabı poşetine elinizi sokmuşsunuz gibi oluyor. Ama bunun şu şekilde cepleri polar. Böyle elinizi hiç açmasanız bile cebinize koyduğunuz zaman gayet güzel bir sıcaklık veriyor ellerinize. Şimdi şöyle kısaca artılarını ve eksilerini özetleyelim mi? Fiyat. Temu ucuz, Shima pahalı. Shima'dan bir tane alana kadar Temu'dan 7-8 tane alabiliyorum. Onun için burada benim oyum Temu yeleğinden yana olacak. Kaliteli tasarım, ne yazık ki Temu'ya burada eksi veriyoruz. Shima'ya artı veriyoruz. Homojen ısı dağılımı. Temu'da ne yazık ki homojen bir ısı dağılımı yok. Ama Shima'da bu gayet güzel var. Yani yeleğin her tarafında aynı ısıyı hissedebiliyorsunuz. Fermuar ve dikişler. Temu'da ne yazık ki beklediğimiz gibi değil. Fermuar çok kötü. Sürekli takılıyor. Dikişleri aynı şekilde güzel değil, estetik değil. Burada Shima gerçekten premium bir his veriyor. Giydiğinizde, elinize aldığınız anda zaten veriyor. Onun için ben burada oyumu Shima'dan yana kullanıyorum. Beden. İkisi de medium beden. Temu ürünü birazcık böyle large x large'a doğru kaçıyor. Kalıp çok büyük. Shima tam oturuyor. Onun için ben burada da oyumu Shima'dan yana kullanıyorum. Enerji verimliliği. Temu yeleğin low moduyla Shima'nın high modunun aynı olmasını zaten gördük. Doğal olarak burada hiçbir şeye değinmiyorum. Doğrudan Shima diyorum. Isı gücü. Shima daha kısa sürede daha yüksek ısılara gelebiliyor ve hatta homojen bir şekilde geliyor. Onun için burada da gene ne yazık ki oyum Shima. Rüzgar geçirmezliği ne yazık ki Temu yelekte yok ama Shima'da var. Onun için ben gene oyumu Shima'dan yana kullanıyorum. Benim önerim, eğer çok sık yol yapıyorsanız kesinlikle siz de Shima'yı gözünüz kapalı tercih edebilirsiniz. Yalnız bütçe kısıtlıysa ve bütçe ön plandaysa Temu ürünü de alabilirsiniz. Fakat fazla beklentiye girmeyin. İşini yapıyor mu? Yapıyor. Ama bu videoda gördüğünüz bütün değerlendirmelerde Temu ne yazık ki sınıfta kaldı. Zaten artık Temu da ülkeden çıktığı için bu ürünü belki doğrudan direkt olarak Temu'dan satın alamazsınız. Ama herhalde piyasada bunun muadilleri, bunun gibi ürünler bulunuyordur. Umarım video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Ben de size ona göre dönüş yapabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.